Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere incecik tül gibi evde yapabileceğiniz yufka tarifi vermek istiyorum. Yapımı oldukça kolay olan bu yufkalar ile her türlü börek hazırlayabilirsiniz. Mutlaka tarif defterlerinize eklemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi incecik hazır yufka gibi şahane yufkalarım hazır kullanıma. Sizler de yapabilirsiniz bu tarif ile. İlk olarak 4,5 su bardağı unu uygun bir kaba eleyerek alalım. Bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. Ve toplamda 5 su bardağı su kullandım. Azar azar ekleyerek bir çırpıcı yardımıyla karıştıralım. Evet, tüm malzemeler pürüzsüz olana kadar karıştırdıktan sonra bir süzgeç yardımıyla süzelim. İçinde hiçbir topak kalmasın. Evet, süzdükten sonra bir pet şişeye alalım karışımımızı. Kapağını ısıttığımız iğne ucu ile 3-4 seferde delelim. Daha sonra kapağını kapatarak güzelce çalkalayalım her defasında karışımımızı. Uygun bir tavayı bir peçete yardımıyla yağlayalım. Ve pet şişe yardımıyla yufkamızı dökelim. Evet, hamuru döktükten sonra tepsiye iyice yayalım ve yaydıktan sonra fazla hamuru bir kaseye süzerek alalım mutlaka. İnce olmasının püf noktalarından bir tanesi budur. Kaynayan bir tencerenin üzerine tavamızı alalım ve buharda pişirmeye bırakalım. Yaklaşık 1,5-2 dakikada yufkamız pişiyor. Döndüre döndüre pişirmeye dikkat edelim. Evet, kenarlarından kalkmaya başladığında dikkatli bir şekilde kaldırarak yufkamızı yırtmadan servis tabağına alalım ve üzerini kapatalım, kurumasın. Ve tekrardan tavamızı yağlayarak hamurumuzu dökelim. Her defasında mutlaka tavamızı yağlamamız gerekiyor ve fazla hamuru da süzmemiz gerekiyor yaydıktan sonra. Evet, tencerenin üzerine aldım ve buharda pişirmeyi bırakıyorum. Evet, tavadan yufkamı alarak üzerini kapatıyorum. Bir tanesini ocağın üzerinde dökmeyi denedim. Kalın oldu. Siz bu şekilde dökmeyin. İlk sıcaklığıyla döküldüğünde hamur hemen piştiği için kalın oldu. İnce olmadı. Önemli püf noktalarından biri de ocağın üzerinden alarak tavaya dökmek.
Evet, kaldırdığımda da göreceksiniz diğerlerinden daha kalın bir yufka oldu. Krep gibi neredeyse. Mutlaka ocağın üzerinden alarak hamurumuzu dökelim. Her defasında yağlayalım. Tavaya sıktıktan sonra mutlaka fazla hamuru bir kaseye, bir tabağa süzerek alalım. Ve buharda pişirmeye bırakalım. Evet, gördüğünüz gibi bu yufkam diğerleri gibi ince oldu. Kenarlarından kaldırarak dikkatli bir şekilde yırtmadan yufkamızı alalım. Gördüğünüz gibi incecik tül gibi yufkam hazır. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, ben aynı teknikle pişirmeye devam ediyorum yufkalarımı. Gördüğünüz gibi tül gibi incecik yufkalarım. Evet, hızlı hızlı pişirmeye devam ediyorum ben. İsterseniz daha büyük bir tava da kullanabilirsiniz. Daha büyük yufkalar elde etmiş olursunuz bu sayede. Evet, son yufkamı da döktükten sonra pişiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi yufkalarım hazır kullanıma artık. Ortadan ikiye keserek içine istediğiniz bir malzeme koyarak ister yuvarlak ister muska şeklinde sarabilirsiniz. Veya daha farklı şekillerde yapabilirsiniz bu yufkalar ile. Ben tavada kızarttım. Fırında da yapabilirsiniz böreklerinizi. Hazır yufka ile yapabileceğiniz tüm börekleri bu yufkalarla da yapabilirsiniz. Daha şatır börekler olduğunu fark edeceksiniz. Evet, ben yufkalarımın hepsini sardım. Uygun bir tavaya bolca yağ koyuyorum ve ısındıktan sonra böreklerimi kızartıyorum. Evet, bu tarif ile artık hazır yufka almayacaksınız. Hazır yufkadan daha lezzetli çıtır börekler elde edebilirsiniz bu tarifle. Yapımı da oldukça kolay gördüğünüz gibi. Arkalı önlü böreklerimi kızartıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.